Tokyo'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Japonya'daki bütün blind box'ları açıyorum videosu çekeceğim. Aslında niyetim Pop Mart'tan da bir sürü alışveriş yapmaktı. Sonra başka şeyler almak daha cazip geldiği için sadece en çok beğendiklerimi satın aldım. Bu arada videoya geçmeden kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi ve hype yapmayı lütfen unutmayın. Bu benim için çok önemli. Care Bear'ları görünce 4 tane aldım. Ama bunların 2 tanesi bizim kızların. O yüzden bunları hiç açmayacağım. Şu kutuları düzgün olanları hatta onları ayırayım. Hangi renk çıkmasını istediğimi bir düşüneyim. Secret çıkmasını istiyorum. Hiçbir şeyin Secret'ı çıkmadı bana. Yani bunu çıkar mı bilmiyorum. Onun dışında ne olabilir? Lila'ya çok sevinirim. Lila çünkü hiç yok. Şu mint rengi gibi olana da sevinirim. Pembe ve maviye de sevinirim. Başka ne kaldı zaten? Bir tane daha pembe var. Sarı. Sarı harici hepsi çıkabilir diyeyim o zaman. Herhangi bir şey fark etmiyor. Açıyorum. Ay, burası o kadar yoğun ki. Pembe çıktı. Pembeyi seviyorum ben bu arada. Güzel. Pembenin çıkması iyi bir şey. Şöyle yapmışlar. İçinde ekstradan bir poşet daha olmamasına şaşırdım. Bir de şey oluyor. Şurasının jelatinini çıkardım. Bunun olayı şu. Ay bir dakika olmadı. Ne yapıyoruz? İçinden şöyle şeyini açtık. Butonunu açtık. Görüyor musunuz? Şöyle basıyorsunuz. Işık yanıyor. Çok güzel bir şey. Mesela çantanızın içine bunu takın. Bir şeyler arıyorsunuz ya karanlıkta çantanın içinden. Hemen bununla böyle bir ışık. Çantanın içindekileri görürsünüz. Nasıl anne? Çok güzel. Çok tatlı değil mi? Evet. Bu arada benim en sevdiğim Care Bear rengi de pembe. Yani ama diğerlerinden de tabii ki böyle bir merak ettiğim için. Diğerini açıyorum. Diğerinden de ne renk? Aynı renk çıkmasını kesinlikle istemiyorum. Lila olabilir. Mint yeşili. Öyle bir renk olabilir. Ne çıkacak? Arkadaşlar ben hatırlıyorsanız bir tane böyle ayıcıklı bir ruj açmıştım. Ondan da 3 tane almıştım. Üçünden de farklı bir şey çıksın diye. Üçünden aynı şey çıkmıştı. Anne aynı şey çıktı ikisinden de. Gerçekten mi? Peki bu ne anlama gelir? Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Ya arada ton farkı var. Bu bir tık daha açık. Bu biraz daha fuşya pembe gibi. Sorun değil ama yani neden aynı renk? Beğen anlamına gelir. Zaten. Aynı değiller. Bakın bunun kalp var, bunun gökkuşağı var. Şey diyormuşum, hangisini daha çok beğendiniz? Arkadaşlar benim kaderim bu. Benim kaderim bu. Yani bu aynı şeyi Tokyo'nun göbeğinde gidip kocaman Tokyo'nun ortasında bir sürü olasılığın olduğu yerde gidip ikisini de aynı bulmak benim kaderim. Yani geçtik neyse. Şunu almıştım arkadaşlar. Geldiğim gün Pop Mart'ın şeyi vardı böyle. Havaalanında bir otomatı vardı. İçinde bir sürü Pop Mart figürü var. Özel figürler de oluyordu orada. O kadar yorgun argın gelmişim böyle. Hani annem de artık hani bir an önce otele gitmek istiyor. Yorulduk ikimiz de tabii ki. O arada dedim ki anne 5 dakika bekleyebilirim. Çok acil bir işim var dedim. Gerçekten annemi beklettim. Ve hemen gittim kendime bunu aldım. Baby Molly'yi ben çok seviyorum. Kendi çocukluğuma benzettiğim için. Bunu açtım bu arada. Tabii ki dayanamadım. 20. yıl özel serisi bu arkadaşlar. Hatta videoyu açarken de dedim ki ben burada ressam olan Baby Molly var. Onu istiyorum. Onun çıkmasını istiyorum. İnşallah o çıkar dedim. Ve yani burada şans yüzüme güldü arkadaşlar. Bakın böyle bir şey. Işıklı. Arkadan ışığını açıyorsunuz. Ve şöyle arkası dönüyor. Masallar diyarı gibi. Arkası da böyle. Yanları böyle. Bunu duvara da asabilirsiniz. Bunu şöyle duruyor bu arada. Düzgünü bu. Bunu duvara da asabilirsiniz. Ya da böyle masanızın üzerinde de durabilir. Tatlı bir aydınlatma olarak. Şöyle detaylarını size göstermek istiyorum. Baby Molly elinde paleti var. İşte burada kedisi var. Tekir gibi bir kedi. Benim kedime benziyor. Elinde ay çiçeği var. Çok güzel. Yani masallar diyarında bir Baby Molly. Bunu ben çok sevdim. Saat gibi aynı zamanda. Arkadan da böyle mevsimler geçiyor. Bu ses nereden geldi anne? Ondan. Nasıl yani? Bence ondan geldi. Nereden geldi? Uy, uy, uy diye bir ses geldi. Evet. Sen elindeyken fark etmedin mi? Hayır bundan gelmedi. Başka nereden geldi? Bak böyle bir ses çıkıyor bundan sadece. Kız
Kız konuşuyor musun? Ne yapıyorsun? Bunun konuşma özelliği var. Kız konuşabiliyorsun madem. Konuş da iki sohbet edelim. Var mı özelliği? Yok öyle bir şey yok. Sadece ışık. Ay bir de sakın öyle bir konuşma çıkarma başımıza. Bu şu an bilim kurgu filmde değiliz, rica ediyorum. Açlıklarından olmasın şu küçük ayıcıklar. Bunlardan. Kız kim konuştu? Oyuncaklarım konuşmaya başladı. Paranormal olaylar olmaya başladı anne. Senin yanında Arkadaşlar böyle artık alacağım charmları çift olarak almaya karar verdim. Yani hani 2 tane almak için benim uydurduğum bahaneler gerçekten aynı şeyden. Bunlar Hello Kitty'nin böyle uzun boylu figürleri çıktı artık. Her yerde onlar satılıyor. Diğerleri de satılıyor tabii ki ama yeni model bunlar olduğu için. Bunlardan şöyle bir... ben neden mesela bu blind box'ları Japonya'da açıyorum anne biliyor musun? Bavulumuz eğer kaplamasın diye. Hepsini çünkü kutularını bunların çöpe atacağım. çünkü çok fazla. Çok ciddi yer kaplıyorlar çünkü. Böyle bakın bu erkek figürümüz. Çok tatlı değil mi? Böyle pantolonu. Şöyle bakalım. Sweatshirt'ü, ayakkabıları. Aşırı tatlı ya. Bu şey lav anne. Lava benziyor. Evet. Bu da kızı. Hemen kız versiyonumuza da bakalım. Bunları Sarnio'nun mağazasından aldım bu arada. Uzun vloglarda zaten görmüşsünüzdür bunları alırken diye düşünmekteyim. Video çekmemiş de olabilirim o kısımlara. Çok fazla mağaza gezdiğim için her mağazanın da artık videosunu çekecek gücüm kalmıyordu bazen. Bazen de şarjım kalmıyordu. Bu da böyle çok tatlı kıyafeti var. Eteği var. İkisi bakın yan yana çok tatlı değiller mi ama? Ya bunları böyle ayırmak istemedim. Mesela çantama takarken de bunları böyle takmak istedim birlikte. Benim sayaçtan geliyor. Ay annem dua ediyor. Onun sayacından geliyormuş ses. Ödüm koptu ama. Sayıyı Yemin ediyorum oyuncaklar konuştu zannettim. O bile daha şey bir ihtimalde. ben bunu Bizim başımıza gelen paranormal olaylar ama. niye düşünemedim ya? Hep veriyor bu işareti de. Allah kabul etsin bebeğim. Canlar böyle. Beğendiniz mi bunları? Bunları böyle ikili almam çok iyi bir fikir değil mi? Yorumlara yazar mısınız? Harika bir fikir. İyi ki 2 tane almışsın diye yazar mısınız? Bavulun başka yerlerine de attığım gaçaponlarım var. Böyle. Çok fazla gaçapon almadım. Geçen sefer aşırı almıştım. Yani o kadar çok gaçapon. Ne yapıyorsun yani hani bu kadar çok gaçapon? Şimdi buranın Japonların böyle bir otopark sorunu olduğu için ve otoparkın olmadan da araba satın alamadığın gibi bir durumlar olduğu için küçük arabalar üretmişler kendilerine. Önden böyle basık araba, yanlardan normal araba boyutları, yukarıya doğru uzun biraz daha. Hem ferah hissettiriyor hem de önden o fazladan yer kaplama olayını çözüyor. Yani şöyle düşünün, normalde 10 tane arabanın sığacağı yere 13 tane falan sığdırabilmek için araba tasarımı yapmışlar. Çok uzattım biliyorum çünkü çok beğendim. Her yerde o arabaları görüyorum. Onların böyle miniklerini buldum, minyatürlerini. Gaçapon'da onu aldım. Şöyle yaptığınızda bir şey yaptığınızda çıkıyordu. Neydi? Şuydu. Şöyle açılıyor içi. 2 tane şeffaf figürü var. Bir kadın bir erkek yapmışlar. Böyle beni bir mutlu etti. Rengi bunların bu arada o kadar tatlı renkleri var ki. Mesela mint yeşili var, pembeleri var, beyazları var. Yani oyuncak gibi şehrin içinde dolaşıyorlar. Ve çok heves ettim. İnşallah gerçeği de nasip olur diye bir manifestle Allah nasip etsin manifestiyle böyle aldım bunu. Bir tanesi oyuncak hikayesinin böyle gaçapon makinesi. Bildiğiniz gaçapon. Ve şunlara bakın arkadaşlar. Bakın şimdi bu gaçaponun altı tamam mı? Çok tatlı bir gaçapon makinesi. Bunu Disney'den aldım. Disney Store'un girişinde Toy Story'li olduğunu görünce hemen almak istedim. Ve güzel olan taraf ne biliyor musunuz? Böyle çevirdiğinizde ay gerçekten düşüyor ve bu düşen şeyi de açabiliyorsunuz. Gerçek gaçapon gibi açılıyor. İçinden ama tabii ki oyuncak çıkmıyor. Böyle artık oyuncağı da sığdıramamışlardır bu kadar küçük bir parça. Böyle bir plastik parça çıkıyor. Bunu da içine geri koyup kapatıyorsunuz. Bir tanesini de bu arada buraya bir yere düşürdüm ama neyse bulurum kalktığımda. Bunu da böyle içine geri koyabiliyorsunuz. Böyle çok tatlı, eğlenceli bir gaçapon oyuncağı. Bana Japonya'yı hatırlatacağını düşündüğüm için bunu aldım.
İlk geldiğim an yine havaalanında aldığım şeylerden biri. Blight Doll aldım arkadaşlar. Ben çok seviyorum Blight Doll'u. Yani Blight Doll'un da beni seveceğini düşünmüştüm. İçinden bebek çıkar falan gibi bir düşüncem vardı. Ama hiç umduğum gibi olmadı arkadaşlar. Bu nasıl bir hayal kırıklığı? Annem yani o kadar çok güldü ki bana bu çıktığı için. Ben gerçekten bebek çıkacağı umuduyla almıştım. Şöyle Blight Doll kutusu, tamam mı? İçinden arkadaşlar görsel çıktı. Tamam, charm. Çok da tatlı bir charm. Annem hala gülüyor gördüğünüz gibi. Ama kağıt çıktı içinden. Kağıt değil de plexi. Plexi çıktı arkadaşlar içinden. Olsaydı çok mutlu olabilirdim bence. Neyse, artık mutlu olmak isteyen de bir şekilde olsun. Son ve bunlara geliyoruz arkadaşlar. Ve böyle küçük küçük minyatürlerin satıldığı bir sürü dükkan var. Her yerde satılıyor. Bunlardan aldım. Kedi dekoru bunlar. Nasıl çıkacağı konusu yine bir muamma. Hiç bilmiyorum. Hemen açıyorum bu arada. Yani aşırı merak ettiğim için. Kedilerle ilgili dekorlar, bir şeyler çıkıyor böyle. Bakalım neler olduğuna. Geçen sene bunu sokakta çekmiştim, hatırlıyor musunuz? Bir tane yaşlı amca dükkanın önünde oturmamı istememişti. Dükkanı açacağım falan demişti, işte bir şeyler. Ondan sonra yer değiştirmiştim. Onun yüzünden güneşte kalmıştım. Bu sefer rahat rahat serin serin otel odamda çekiyorum. Oh, mis gibi. Zaten dışarıda çekemem bu arada, çok sıcak. Geçen sene geldiğimde Eylül'ün sonuydu. Hava da çok güzeldi. Şu anda yine çok güzel bu arada. Çok bunaltıcı bir hava yok. Çok güzel şeyler çıktı. Kim çıktı? Odin. Şöyle bir açalım hepsini. Annem şimdi şey diyecek, dişine değdirme. Bakın. Böyle patiş bir kedi çıktı. Şu ne? Kedi maması. Kedi maması paketi. Bunun üstüne muhtemelen bir etiket, bir şey göndermişlerdir diye düşünmekteyim. Evet, göndermişler. Şöyle bir etiket göndermişler. Yapıştıralım bunu. Çünkü böyle çok boş geldi gözüme bir anda. Bakın. Yani böyle. Arkası da böyle. Yükseltilebilir mama kapları kedilerin sağlığı için çok faydalıymış arkadaşlar. Gerçekte de. Bu da böyle gözüküyor. Bir güvenlik kamerası var arkadaşlar ya. Ne yaşıyoruz biz? Mama kabının içine konması için mama. Bu da su. Diyorum bu şeffaf olan şey ne? Şu ne diyorum ben de? Şu ne diyorum yani, hani inanılmazsınız ya. Neyi akıl etmişler. Daha büyük eşyalar da çıkabiliyor bu arada, bakın. Şöyle gözüküyorlar. Suyu ve maması. Bu çok ağır değil ama inşallah bundan biraz daha büyük bir set çıkar. Mesela ne olabilir? Ne çıkmasını isterim? Kedi kumu çıkmasını isterim ya. Taşıma çantası olabilir. Kedi kumu. Ben şey aldım. Anne, bizim Okinawa'dan aldığımız şeyleri koyduğumuz bavul hangisi? Bu mu? Hayır, pembe. Pembe mi? Bunu Pembeyi düzenledik mi? öylesine şey yaptık tam olarak. Oradan bana şu toplardan verebilir misin? Ay, nasıl bulacağım? Çok doluyum. Neyse. Talebimiz reddedildi arkadaşlar. Çünkü ben kedilerle ilgili bir şey daha aldım. Bunu açalım bakalım. Yemek seti çıktı. Yemek seti de güzeldir. Mutlaka güzeldir de. Yani taşıma çantası ya da kedi kumunu tercih ederdim bu arada. Kedilere yemek pişirme olayını anlayamıyorum. Hani o olayı çözemedim. Bakın, çubuk bile çıkmış. Chopstick. Böyle tenceresi. Kız, kedilere yemek mi pişiriyoruz biz normalde? Hazır almıyor muyuz mama hepimiz? Demek ki hazır almıyormuşuz arkadaşlar. Bu da böyle bir bilgi oldu artık. Bundan sonra evde yapacağız kedilerin yemeklerini. Tenceresi. İçine koyacağımız yemek. Böyle. Ocak. Yemeği de böyle. Şöyle. Bu gazmış arkadaşlar. Buna gaz etiketi yapıştırıyoruz. Şöyle bir gaz etiketi yapıştırdık. Bu da içecekmiş. Kutu içecek. Çok şeker ya. Şöyle bir tabağımız var. Bunu da böyle üstüne koyduk. 2 tane chopstick'im var. Bunlar kürdan gibi. Çok tatlılar. Kedi şeklinde bir deniz ürünü. Şu anda ben istediğimi bulamadım. Yoksa mı? Küçük paketlerde de şeyler vardı. Onları neden bulamadığımı anlam veremedim. Pembe bavul.
Onları bana bulabilir misin? Ay nasıl ödeyeceğim ben onları. Çok da lazım. Bulamadık arkadaşlar. Bulamadık. Bu kadar. Bu videomuz bu kadar olsun. Şimdi Tokyo turumuz devam ediyor. Bugün de çok güzel yerlere gideceğiz. Kendinize dikkat edin. Videomu beğenip yorum yapmayı, hype yapmayı, elinizden geleni ardınıza koymamayı unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize dikkat edin. Şimdilik hoşçakalın. Aşağıda bir tane kız yerde yatıyor. Bir ağrısı mı var onun ya? Bir dakika sana bir göstereyim anne. Hiç iyi gözükmüyor. Taksi çağırdı, taksici durmadı. Erkek arkadaşı da kötü durumda ama en azından ayakta durabiliyor. Kız hepten yere bırakmış kendini. Kimse de hani kızım neyin var demiyor ya. Adam eline koliyle geçti yanından kıza baktı hiç hani kızım neyin var demedi. Hala aynı pozisyonda yatıyor kız. Az önce oturuyordu, otururken yüzüstü yattı. Erkek arkadaşı ilgileniyor en azından. Kaldırıyor onu ha. Taksiye kadar da kızı tutup götürmüyor yalnız ha. Kız ayakta bile duramıyor. Ay düşe düşe gitti taksiye. Hay Allah.